Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşofman alt dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Kumaş olarak şardonlu penye kumaşım var. Şardonlu da içi polarlı olanlara şardonlu diyoruz. Şu şekilde göstereyim. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Benim elimdeki kumaş 180 santim genişliğinde bir kumaşım var. Boy olarak fazla elimdeki kumaş. Bir boy almanız yeterli eşofman altı için. Kumaşımı 2 kat yaptım. Ön kısımları önce çalışacağım. Sonra arka kısımları çalışacağım. Şöyle kumaşım 2 kat. Basenimizi tam olarak alıyoruz. Şöyle eşofmanlık esnek bir kumaşla çalışıyorsanız şu şekilde. Baseninizi tam alın. Bolluk payı vermiyoruz. Ön parçalarda dikiş payı da vermeyeceğiz. Ama kumaşınıza göre hareket edin. Esnek eşofmanlık bir kumaş ise bu şekilde ölçünüzü alabilirsiniz. Öncelikle kumaşımı 2 kat yaptım. Ön parçaları çalışacağım. Şöyle kumaşımın üst tarafından ve yan tarafından 1 santim çalışma çizgimi çektim. Üst taraftan da o şekilde. Burada basen ölçüsünü 100 aldım. Baseni alıyoruz. 4'e bölüyoruz. Direkt olduğu şekilde basen ölçümüzü alıyoruz. Düşüklük olarak 18 artı 8 26 yapar. Düşüklüğü 26 olarak belirledim. Kemer bölümü vereceğiz. Kemerimiz ayrı olacak. Çalışma çizgimizden aşağı 26 olarak aldık. Baseni 100 aldım. 4'e böldüm 25. 25'i şu şekilde alıyorum. Bu ön parçaları çalıştığımız için ön oyuntuyu standart olarak 3,5 ya da 4 olarak alabilirsiniz. Ben şu şekilde 4 olarak alıyorum. Diz boy ipliğini belirlemek için basen artı oyuntu. Şöyle toplamını 29. 29'un yarısını 14,5. Şuradan işaretliyorum. Bu bizim diz ve paça bölümünde referans çizgimiz olacak. Bu çizgiye göre ayarlama yapacağız. Ben boyunu 100 olarak aldım ama siz kendi boyunuza göre hesaplayabilirsiniz. Diz ölçüsünü de tam boyumuzun yarısından 6 fazla alıyoruz. Burada benim tam boyum 100, yarısı 50 artı 6 56. Şuradan 56 santim şu şekilde dizimi buluyorum. Bu hattı da çiziyorum. Dizi ben 22 olarak aldım. 11 bu tarafından şu şekilde, 11 de bu tarafından. Paça bölümünü de 10 olarak alıyorum. Lastikli yapacağım. Dizden aşağı olan kısım düz bir şekilde çiziyoruz. Düz cetveli kullanıyoruz. Bunu ister dizden geniş paçayı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde, istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şöyle burada basen kısmını da belli ediyorum.
Şuradan yukarıda 4 alıp şu şekilde bir yuvarlama yapıyorum. A oyuntumu belirledim. Dize kadar olan kısımlarda eğri rigayı kullanıyoruz. Ayrıca ön kısımdan 1,5 ya da 2 santim bir düşüklük verebilirsiniz. Şöyle ben 1,5 alıyorum. Ön parçalarımızı çizmiş olduk. Bunu kalıp olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde de kalıbınızı çıkarıp diğerlerinde de uygulayabilirsiniz. Ayrıca cepli çalışacağız. Şuradan 6 santim olarak işaretliyorum. Cebin boyunu da 16 santim olarak yapıyorum. 16-17 alabilirsiniz. Şu kısımda belirledim. Şimdi kesimi yapabiliriz. Pay vermeden, dikiş payı vermeden kesiyoruz. Cep yapacağımız için bu kısımda 1 santim üst kısımda fazlalık bırakıyorum. Arka parçalar için yine kumaşımı 2 kat yaptım. Şimdi bu ön parçamı kalıp olarak kullanacağım. Burada yapmam gereken kumaşımı düz iplik boyunu dikkate alarak düz bir şekilde, diğerinde de öyleydi. Düz bir şekilde kumaşımı ayarlamak, katlamak. Kumaş düz iplik boyuna göre ayarlanmazsa paçalarda dönme olacaktır. Zaten biz çizim yaparken de düz iplik boyunu çizdik. Ona göre hareket ettik. Onu da nasıl ayarlayabiliriz? Şu orta referans bizim düz iplik boyumuzu şu şekilde alabiliriz. 19. Bu şekilde de aynı. Düz yerleştirdiğimizi bu şekilde de bulabiliriz. Şu an ben düz yerleştirdim. Buradan tam üst kısımdan tutmadım. Ön parçalarda önden 1,5-2 santim düşüklük yapıyorduk. Arka parçalarda ise arka ortadan 3,5-4 santim yükseklik veriyoruz. Bunu da eşofmanımızın kullanırken, giyilirken rahat bir şekilde giyilmesi için yapıyoruz. Burada şimdi aynı şekilde oturuş yüksekliğini bu şekilde diğer kumaşıma da aktarıyorum. Burada yapmamız gereken 1,5 santim düşüklük vermiştik. Onun şu şekilde bitmişi oluyor. Şuradan şu şekilde tekrar düz çizgimi çekiyorum. Daha iyi anlaşılması için. Bunun haricinde 3,5-4 santim bir bel yüksekliği veriyoruz. Ön parçada şurada 1 santim girme yapmıştım. Onu çizmeyi unutmuşum. Şu şekilde çizdim. Şöyle bel yüksekliğini de ayarlıyorum. Bel kısmını da yaptıktan sonra şimdi ön kısımlardan farklı olarak A bölümü de farklı oluyor. Bunda farklı şekillerde ölçü alınıyor. Basit bir yöntemle baseni 8'e bölüp çıkan sonucu arka olarak da yapabiliriz. Ortalama olarak 11-12 santim, 12 santim civarı da alabiliriz. Ben 12 olarak aldım. Şuradan da 8 olarak belirledim. Şu şekilde
oyuntumu belirliyorum. Bu kısmı da çizmiş oldum. Ön bölümden fark olarak 2'şer santim dikiş payı veriyoruz. Ön paçada hiç dikiş payı vermemiştik. Arkada 2 santim dikiş payı veriyoruz. Da tamamen yukarı kadar veriyoruz. İç boyuna kadar vereceğiz. Buradan yukarı cetvelimle zaten bir kavis ineceğim. Şu şekilde alt kısmı belirliyorum. Şimdi bunun da kesimini kesip kalıbımız çıkmış oldu. Bu şekilde kağıda kalıp olarak da çıkarabilirsiniz. Diğerlerinde de kullanabilirsiniz. Önce ön parçaları çizdik. Sonra arka parçaya ön parçayı referans olarak kullandık. Yani kalıbımızı ön parçada ayarladık. Arka parçayı da ona göre çizmiş olduk. Burada yapmamız gereken ön parçalara cepleri ekleyeceğiz. Cep torbalarımı şu şekilde 2 parça halinde almadım. Tek parça halinde şu şekilde duruşu olacak. Şu şekilde yerleştirmiş olacağız. 30 santim olan kısmı cep torbamızın en kısmı oluyor. 27 santim olarak aldığımda boy kısmı olacak. Burada eşofmanımızın şu şekilde düşüneceksiniz bitmiş hali. Şuradan bir 6 santimlik ben işaret aldım. 6 santim içeri girmiş oldum şu kısım. Cebimizin uzunluğunu ise 16-17 santim olarak ortalama olarak alabilirsiniz. Ben şu şekilde 16 santim olarak aldım. Torbamızı şu kısımdan 0 değil de şöyle göstereyim. Şu kısımdan 0 şekilde yerleştireceğiz. Şuradan da belirttiğim kısma şöyle çıtımı da attım. Burada temiz yüzler birbirine bakacak. Temiz yüzler içte kalacak. Yani düz kısımlar içte kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Şuradan çıtımı atmıştım. Şurada şu şekilde çiziyorum. Eğer daha ince bir kumaşla çalışıyorsanız benim buradaki kalın bir kumaş şardonlu penyeli dikim yapıyorum. Sizin kumaşınız daha ince bir kumaş ise şu kısma tela yapıştırın. Dikerken esnememesi için şu şekilde iğneliyorum. Bu kısımdan dikimi yapacağız. Şimdi dikime geçebiliriz. Çizdiğim çizgiden ilk dikişimizi yapacağız. Dikişimizi diktikten sonra şöyle 1 santimden keseceğiz. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Burada diktikten sonra şu şekilde diktikten sonra şöyle döndürüyoruz. Şu şekilde şu kısma şurayı güzel bir şekilde açıp
Şuradan bir baskı dikişi uygulayacağız. Ben 2 tane baskı dikişi uygulayacağım. Baskı dikişlerini ayarını, dikiş adım uzunluğunun ayarını yükseltiyorum. 3,5'a aldım. Şu şekilde 2 tane dikiş attım. Tek dikişli de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle cep torbamızın şu şekilde dikildi. Şöyle yerleştiriyorum. Şuradan şu üçü bir olacak şekilde şu kısımda da aynı şekilde şurayı da şuraya kadar dikeceğiz zaten. Yeni başlayan arkadaşlar için, ilk dikecek olanlar için detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi şu kısmı bir de şu kısmı dikiyoruz. Sonra cep torbamızın alt kısmını da dikeceğiz. Şimdi arkadan temizlemesini de yapıyorum. Dikimleri bitirdim ben. Şöyle yandan cep, basit bir cep, çok kolay bir şekilde, en kolay şekilde yapılacak cep şeklini göstermeye çalıştım. Detaylı bir şekilde de anlattım. Arkasından da şu şekilde cep torbamız bu şekilde, altını da hafif bir ovallik verdim. İsterseniz siz normal kese şeklinde de yapıp o şekilde de dikebilirsiniz. En basit şekliyle bu şekilde anlatmaya çalıştım. Cep dikimlerini bitirdikten sonra şimdi burada yapmamız gereken şöyle ön kısımlarda ön ağları birbirine, arka ağları birbirine iğneleyerek bu kısımların dikimine geçelim. Şimdi bu kısımları makinede dikiyoruz. Ağ kısımlarını, arka ve ön ağları dikiyoruz. Ağ birleşimlerini yaptıktan sonra şimdi iki arkalı ve önlü şu şekilde tutuyorum. Şöyle ikisini de orta kısımdan, ağ kısmından tutup şu şekilde dikişi dikişe getiriyorum, denk getiriyorum. Şuradan tam dikişin üzerine gelecek şekilde iğneliyorum. Şimdi makinede şu dikişten başlayıp dikişin üzerine gelmesine dikkat ederek buradan başlayıp iki kenarında orta dikişlerini yapıyoruz. Bu dikişleri diktikten, temizlemesini yaptıktan sonra şimdi yan dikişlerimizi dikeceğiz, kapatacağız. Diğer kenarı da aynı şekilde inelediğim yan kısımlarında dikişini dikiyoruz.
Eşofmanımızın bel kısmına geçiyoruz. Şöyle lastik bölümüne, bel kemeri için lastiğimizin genişliğinin ne kadar geniş alıyorsak lastiğimizi, aşağı yukarı eşofmanlarda 4 santim genişlik, 4,5 santim genişlik yeterli geliyor. Bunun lastiğin 2 katı artı 2, artı 2 dediğim dikiş payları için şu şekilde yapacağız bel kemerimizi. Bir de buradan şuradan bir dikiş gideceğiz. Şu şekilde ölçümüzü şu şekilde almış oluyoruz. Bu kısım lastik kadar bir kısım ayarlıyoruz. Buradan da bir dikiş payı bırakmış oluyoruz. Lastik ölçüsünü de belimizden 5 santim kısa lastik alabiliriz. Kemer bölümünün, kemerimizin boyunu ise eğer esnek kumaş çalışıyorsak eşofmanımızın bel kısmından 3-4 santim kemer kumaşını kısa yapabiliriz. Şu şekilde şöyle 3-4 santim şeklinde bir kısa kemeri alabiliriz. Ama kumaşımız esnekse, zaten burada da eşofman kesiminde de esneyen kısım her zaman çalışmamızın en kısmı oluyor. Yani kumaş enini en kısımda kullanıyoruz. Zaten buna baştan dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da esneyen kısmı şu şekilde kemerin en bölümüne verdim. Yani şu şekilde esneyecek kemerim, şu kısımdan kesmedim. Bu kısım da esniyor ama bura kadar esnemiyor. Şimdi öncelikle yapmam gereken kemer bölümünde şu dikişi dikmek. Şu şekilde dikişimi yaptım. Sonra şu şekilde tutacağım. İster bunu lastiği de aynı şekilde dikin, içinden yapın. Şu şekilde yerleştirip direkt kumaşa dikin. Ya da sonra lastiği bir açıklık bölüm bırakıp lastiği sonra dikin. Ben o şekilde bu çalışmada yapacağım. Ya da şöyle içinden lastiği de ayarlayıp bele direkt de dikebilirsiniz. Ama lastikle o şekilde dikmeniz zorsa bu şekilde daha kolay dikebilirsiniz. Bu şekilde dikeceğiz. Bel kemerimin dört bir kenarına işaret aldım. Eşofmanım da zaten dikişli olduğu için işaretleri var. Şöyle kemer bölümünün dikişli kısmını arka bölümün dikişli orta kısmına denk getiriyorum. Bu şekilde iğneliyorum. Dört bir kenarından işaret almamızın nedeni de kemerimizin dengeli bir şekilde yerleşmesi için. Çünkü biraz kısa yaptık kemerimizi. Lastikli de geçirdiğimizde bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi bu kısmı da makinede dikiyoruz. Şöyle bir arkada küçük bir kısım bırakacağım lastiği geçirmek için. Şu kadar kısım, lastiğin geçeceği kadar kısım bırakıyorum. Oradan lastiği geçireceğiz. Onun dışında kalan o kısmı da atlıyorum. Oradan çünkü lastiği geçireceğim. Kalan kısmı da temizlemesini de yapıyorum. Firkete iğne yardımıyla bıraktığım boşluktan lastiğimi geçiriyorum. Geçirdikten sonra lastikleri şu şekilde değil de hem böyle kaba duracak hem de atacaktır. Şu şekilde üst üste getirerek şu şekilde her iki taraftan bir dikiş yapıyoruz. Diktikten sonra içeri doğru yerleştiriyoruz. Şu şekilde lastiğin dengeli dağılmasını sağlıyorum. Lastik dengesini ayarladıktan sonra şurada boş bıraktığımız geçirmek için kısmı şu şekilde tutarak şuradan dikip overlock'unu gidiyoruz. İki tane dikiş atacağım şu bel kemerine.
Alttan bir dikiş, üstten bir dikiş. O şekilde şimdi dikişini de yapıyorum. Lastik dikimlerinde iğne takılı kalsın. Bu özelliği olan makinalarda iğne takılı tuşunu basılı tutun. Yoksa iğne takılı kalmasına dikkat edin. Bu şekilde çektirerek üstten bir dikiş, alttan bir dikiş yapacağım. Üstten bir dikişi yaptım. Şimdi alttan da bir dikişini yapacağım. Bel kısmını bu şekilde yaptık. Üstten bir dikiş, alttan bir dikiş. Şimdi paça bölümlerinde lastikli yapacağım. Lastik ölçüsünü de paça bölümünde nasıl alırız onu da şöyle göstereyim. Lastiğimiz genişliğini istediğiniz genişlikte kullanabilirsiniz ama aşağı yukarı bu ayarlar. Ben kullanacağım lastiğin genişliği şöyle 2 santim genişliğinde bir lastik kullanacağım. Şu şekilde 2,5 olanı da tercih edebilirsiniz. 3'e kadar da çıkabilirsiniz. Şu an elimde olan bu da 3 santimlik bir lastik. Bu şekilde geniş de kullanabilirsiniz. Lastiğimizi şu şekilde değil de kaba duracaktır ve atacaktır. Şu şekilde üst üste yerleştiriyoruz. Şuradan 2 dikiş yapıyoruz. Şuradan bir dikiş, şuradan bir dikiş yapıyoruz. Şöyle dikmeden önce de şu şekilde de göstermek istiyorum. Lastiğim dikilmiş, bitmiş haliyle şuradan yerleştireyim. Buradan da şöyle daha net gözüküyor. 6 santime yakın, benim 6,5 olmuş. 6 santime yakın lastik bölümünü kısa kesiyoruz paça bölümünden. Çünkü lastik çektirilince rahatlıkla bu mesafeye geliyor. Toparlaması için lastik bölümünü biraz kısa yapıyoruz. Bu da 3'te 1'i kadar yaklaşık olarak. Benim şu an lastiğim bitmiş olarak çektirdim, biraz açıldı. 13 santim civarındaydı. 6 santim, 6,5 santimde kısa almış oldum paça bölümünden. Şimdi dikimine geçelim. Şöyle 4 kenarından iz aldım. Şu şekilde tuttum. İki tarafı dikişli ama ön paça ile arka paçanın farkı olduğu için ben tam ölçüyle aldım. Dikişten dikişe değil de tam ölçülü bir şekilde aldım. Şu şekilde tutuyorum. Lastiğimde de dört bir kenarını işaret aldım. Şu şekilde. Bunu belde de aynı şekilde bu şekilde uygulayabilirdik. Şimdi makinesine geçiyoruz. Geçirdikten sonra ister düz taraftan dikin, ister ters taraftan dikin. İğneden iğneye çektirerek şu şekilde dikiyoruz. Ben çalışmayı tamamladım. Eşofman dikimimi bitirdim. Bu video biraz detaylı bir şekilde oldu. O yüzden uzun oldu. Yeni başlayan, yeni dikmek isteyen arkadaşlar için ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çiziminden tüm dikim aşamalarına kadar. Bu video uzun olduğu için kemer bölümü için, cep bölümleri için, paça bölümleri için, bir de çizimi için tek tek ayrı sadece o bölümleri anlatan videolar da yaptım. Onları da açıklama bölümüne, bu videonun yorumlar bölümüne ekleyeceğim. Sadece bel için bakmak isteyen arkadaşlar o videoya bakabilir. Cepler için bakmak isteyenler cep bölümlerine bakabilir. Sadece çizime bakmak isteyen arkadaşlar çizim bölümüne bakabilir. Paça bölümü de keza öyle, ayrı bir videosu var. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Kendi ölçünüzü kullanıp
kendi bedeninize göre istediğiniz şekilde rahatlıkla dikebilirsiniz. Çünkü sorunsuz bir şekilde oluyor. Olmama ihtimali yok. Bu şekilde net bir şekilde çizip güzel bir dikimle çok güzel bir ürün elde etmiş oluyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.